Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok fazla sorulan, yıllardır ser verip sır vermediğim o büyük boy düğümlü Jolly Bag adını verdiğim mini çantayı hazırlayacağım. Bunun için çileden sarılmış kağıt ip kullanıyorum. Herhangi bir marka yok, çileden sarıyorum. 5 numara tığ kullanacağız. Daha küçüğü çantada kasma yapıyor. Şu şekilde 3 tane tığ göstermek istedim size. Bu klasik tulip tığ örerken biraz sert olabiliyor. Çünkü ben bu çanta modelini çok gevşek örmeyi seviyorum. Bunda biraz oynayan bir model, bakın. Bazen bunu birazcık bu şekilde genişleterek örüyorum. Ya da direkt silikonsuz klasik bir tığ kullanabilirsiniz. Eliniz çok sıkıysa 5 ile bence rahat örersiniz ama daha küçüğünü örmeyin eliniz çok sıkıysa. Hatta 5 bile geniş geliyorsa, dar geliyorsa 5,5'a geçebilirsiniz. Öyle söyleyeyim. Örerken de zaten bunun tiyolarını vereceğim sizlere. Çünkü genelde örmüş olduğunuz bu model bu modelim kağıt iplerde hep kasma yapıyor, dalgalanma yapıyor. Sizinki gibi olmadı diyorsunuz. Onu da göstereceğim neden olmadığını. Çünkü bazen yapanlar bana resimlerini atıyor. Bu mini baglerde, özellikle çapraz askılılarda çok sıkı yapıyorsunuz arkadaşlar. Elinizi gevşek tutun lütfen. Orada görüyorum çünkü ilmeklerinizin ne kadar dar olduğunu. Fazla sıkı yapmayın. Çünkü zaten çift kat kağıt iple ördüğümüz için çantamız astara gerek duyulmayacak ve sert bir model olacak. Bu yüzden siz çift kat kağıt iple daha da sıkı ördüğünüzde inanılmaz derecede kasıyorsunuz çantanızı ve sert bir hale geliyor. Dilerseniz hemen videomuza başlayalım. Evet, hemen çantamıza başlayalım. Birebir aynı ölçü vereceğim görseldekiyle. İlmek sayıları aynı olacak. Siz daha büyütmek istiyorsanız büyütebilirsiniz ama hiç kafanızı karıştırmayayım. Birebir aynı görselde görmüş olduğunuz çantanın ölçüsünü vereceğim. Bu tığ ile başlayayım. Sonra ileride yürüdüğümüzde neden tığ farkını göstereceğim size. Hemen bir zincir çekip ipimi sıkılıyorum. Toplamda 16 zincirle başlayacağız bu çantaya. 1, 2, 3, 4. Çantanın altındaki zincirleri ne çok sıkı örün ne çok gevşek örün. Çok gevşek örünce boşluklar gözüküyor. Çok sıkı örünce de kasma oluyor. O sebeple lütfen elinizi ayarlayın. Bakın, ne çok sıkı ne çok gevşek örüyorum. 16 zincir çekeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 zincirle başlıyoruz. Bir adet de başlangıç zinciri için 17. Toplamda 17 zincirle çantamıza başlıyoruz. Yine diğer modellerim gibi tamamıyla sık iğne şeklinde öreceğimiz bir model. Başlangıç zincirimizin hemen yanındaki zincire batarak tüm zincirlerimizin içerisine birer tane sık iğne yapıyoruz. Tabanda sıkı veya geniş örmeniz önemli değil. Önemli olan gövde kısmıdır. Taban çünkü altta kalacağı için çok belli olmayacaktır. Tüm zincirlerin içerisine birer tane sık iğne yapıyoruz. Bakın, farkındaysanız ipimi düzenlemiyorum bile. Aslında gelişi güzel ördüğüm bir model. Bunu rafya iple de yapabilirsiniz. Ama kağıt ipte daha sert ve tok duruyor. Evet, sıra sonuna kadar geliyorum.
Sıra sonuna gelince şöyle kasma yapıyor. Elimizde, el ütüsü çok önemli arkadaşlar kağıt ipte. Elimizde düzleyelim. Evet. Son zincirimize de battıktan sonra bakın hemen karşı noktasına, yani son zincirimize toplamda 3 adet batacağız. Birincisini battık. Tam karşı noktasına. İkincisini battık. İpimi arkaya aldım, gizleyeceğim. Döndürdüm. Hemen üçüncüyü de karşı noktaya gelecek şekilde batıyoruz. Bakın şimdi anladınız mı? Açık tığ ben ne kadar geniş ve rahat örüyorum. Ama tulipte, onu bu arada ben çektim silikonunu. Bakın tulipte gitmiyor. Yani isterseniz böyle de örebilirsiniz. Ama bunda genişleterek, yani ilmeğinizi baya böyle yukarı doğru gevşek bir şekilde çekerek yapabilirsiniz. Eğer eliniz bu kadar gevşekle tulip tığlarınızla da, yani silikonu yapışık tığlarla da hazırlayabilirsiniz. Yani benim elim gevşek. O yüzden ben bununla da örebiliyorum. Ama benim elim bu tığda çok sıkı diyorsanız, yani bakın şu sıkılıkta örenler var. Ki gördüğüm çantalarda hep bu sıkılıkta örmüşsünüz. Bu sıkılık değil arkadaşlar. Bakın bu sıkılıkla örmeyeceksiniz. Bu ikisini tekrar yapacağım. Yapmış olduğunuz diğer çantalarda bana gösterdiklerinizde bu sıkılık vardı. O sebeple biraz gevşek örün lütfen. Sadece bir izleyenim belki izliyordur şu an videoyu. Turuncu bir mini bag yapmıştı. Birebir aynı olmuştu. Onun el ayarı mesela bana çok yakın. Evet. Geldik. Son zincir noktasına battım. Elimizle el ütüsü yapalım. El ütüsü önemli. Bu çantalara buharlı ütü kesinlikle vurmuyoruz. Buharlı ütü vurduğumuzda çantamızın formu inceliyor, şekli bozuluyor. O yüzden bu çantada sadece yapım aşamasında el ütüsü yapıyoruz. Hemen diğer köşede yaptığımız gibi aynı noktaya, tam karşı noktaya gelecek şekilde üçüncü sık iğneyi de yaptım. Ben size birleştirme yöntemiyle örmeyi çok sevdiğimi söylemiştim. Siz isterseniz hemen bu ilk yapmış olduğunuz sık iğnenin tepesine bir ilmek belirleyici takıp spiral şekilde de hazırlayabilirsiniz. Ama inanın birleştirme yöntemiyle de çantada gözükmüyor birleştirme yaptığınız yer. Hani kolay yürüsün, hiç uğraşmayayım diyorsanız ilk yapmış olduğunuz zincire batıp ilmek çıkartıp bir zincir çekiyoruz. Bakın. Birinci sıramız bitti. Arttırmalarım aynı diğer çantalarımdaki gibi. Hemen kaydırma yapmış olduğum aynı noktaya 2 tane sık iğne yapıyorum. Farkındaysanız anladınız değil mi? Silikonu sıkı bir tığ ile oldukça gevşek çalışıyorum. Yani bakın bayağı bir yukarı çıkartıyorum. Sadece başlangıçta arttırma yaptık. Sıra sonuna kadar 3 tane zincir yapmış olduğumuz yere kadar birer tane sık iğne yapıp devam ediyoruz. Sıra sonuna geldim. 1, 2, 3 tane aynı noktaya 3 sık iğne yapmıştık. Hemen üçüne de çift batıyoruz. Çift. Bakın oldukça gevşek batıyorum. Çift. Çift. Evet. Çift battık köşelere.
videoyu hızlı anlattığımı düşünüyorsanız ayarlar kısmından videoyu yavaşlatarak izleyebilirsiniz. Sıra sonuna kadar yine 3 batmış olduğumuz yere kadar, zaten birinci çiftimizi başlangıçta yapmıştık. Tüm sık iğnelerin tepe noktasına birer tane sık iğne yapıyoruz. Sonuna geldik. 1 2. Birinci arttırmamızı burada yaptık. Çift çift çift. Çift batıyoruz. Ve sonuncu çiftimizi batıyoruz. İlk yapmış olduğumuz 1 2 çift yapmıştık. İlk yapmış olduğumuz sık iğnenin tepe noktasından ilmek çıkartıp diğer ilmeğimizden kaydırıp zincir çekiyoruz. Elimizle biraz düzleyelim. Bakın oluşmaya başladı tabanımız. Şimdi artırmaya devam ediyoruz. Yine kaydırma yapmış olduğumuz ilk noktaya çift batıyoruz. Sıra sonuna kadar tek batarak devam ediyoruz. Bakın farkındaysanız ben tuliple zorlanmaya başladım. Çünkü çok geniş yapamıyorum. Hani burada beni sıkıştırıyor. Ama dediğim gibi taban önemli değil. Gövdede tulip kesinlikle kullanmayacağım. Yani silikonu yapışık bir tığ kullanmayacağım. Çünkü dilediğim kadar gevşek öremiyorum. Bakın. Çift kat ip zaten zorluyor insanı. Evet, geldik yapmış olduğumuz çiftlere. Çiftin hemen ilkine çift, diğerine tek. Yani çift tek, çift tek batıyoruz. Yani bir tek bir çift, bir tek bir çift. İkinci sırada iki tek bir çift. Sıra sonuna kadar devam edelim. Çiftleri bitirdim. Çift tek, çift tek, çift tek. Bir tek, bir çift, bir tek, bir çift. Diğer sıraya geçeceğiz. Diğer sırada da iki tek, bir çift olarak devam edeceğiz. Evet, bu sırayı da bitirdik. Bir tek, bir çift yapmış olduğumuz sıra. Elimizle birazcık şekil verelim. Çok da açmayalım lütfen çantamızı. Evet, burayı da çift tek, çift tek, başlangıçta zaten çift yapmıştık. Bu şekilde kapattık. Şimdi iki tek bir çift yapacağız. Ondan sonra üç tek bir çift yapmıyoruz. Farklı bir arttırma yerim var. Orayı da göstereceğim. Gövdeye geçeceğiz. Hemen kaydırma yaptığımız noktaya çift batalım. Arttırma yerlerine kadar tek batarak devam ediyoruz. Geldik artırma yapacağımız yere. Bir iki çift batmıştık. İlkine çift, bir çift, iki tek, diğerine tek ve tekin üstüne tek. Çiftin olduğu ilk sık iğnenin üzerine çift, yanındakine bir iki tek, çift, iki tek. Evet, bu artırmamızı da yaptık. Çift
bir, iki tek, çift, bir, iki tek, çift, bir, iki tek. Diğer tarafı da aynı bu şekilde yapıp bu sıramızı da bitireceğiz. Diğer tarafı da kesmeden göstereyim hızlı bir şekilde. Hem örme şeklimi görmüş olursunuz. Bakın kasmadan oldukça rahat örüyorum. Biraz el ağrıtıyor arkadaşlar. Üst üste benim hani böyle 10 çanta falan yapmışlığım olduğu bir zamanda bileğimi ciddi anlamda incitmiştim. Kendinizi çok yormayın. Eliniz ağrıyorsa. Maalesef biraz acı veriyor. Satarken de neden bu kadar pahalıya satıyorsunuz ya da ciddi indirimler isteyenler oluyor. O zaman da ben üzülüyorum eminim. Siz el emeği yapanlar da üzülüyorsunuzdur. Geldik çiftin olduğu ilkine. Çift. Tek. Tek. İki tek. Çift. Tek. Tek. Evet. Bunu da bitirdik. Son bir arttırmamız kaldı. Bunu da artık buraya çiftlerin üzerine değil, teklerin üzerine yapacağız. Hemen göstereyim. Kaydırma yaptığımıza tek, tek. Buradaki çiftin üzerine tek battık. Yani birer tane sık iğne yaparak devam ediyoruz. Ta ki çifti görene kadar. Ben hemen çiftin olduğu yere kadar sık iğne yapıp geliyorum. Evet geldim. Bakın arttırma yaptığımız çift vardı. Çiftlerin üzerine tek batıyoruz. Hemen yanındaki bakın bir iki tek var. Birinci tekin üzerine çift batıyoruz. Sonra 4 tane tek yapıyoruz. 1 2 3 4 tek geldi. Çift yapmış olduğumuzun öncesi. Bu tekin üzerine çift batıyoruz. Çiftlerin üzerine tek batıyoruz. Devam ediyoruz. Sadece 2 artırma yapıyoruz. Sık iğnelerin üzerine birer tane tek batarak. Sıra sonuna gelelim. Artırma yapacağımız diğer köşeye geldik. Yine diğerinde olduğu gibi çiftin üzerine tek yapıyoruz. Bakın buradaki ilk tekin üzerine hemen çiftten sonra yapmış olduğumuz tekin üzerine çift batıyoruz. Sonra 4 tane tek yapıyoruz. Yine zaten tekin üzerine geliyoruz. 1 2 3 4. Hemen yanındaki tekin üzerine çift batıyoruz. Hiç bunu 4 olarak baz almayın, saymayın. Hemen nerede çift yaptık? Yani iki tek bir çiftten sonra şurada çift yapacaksınız. Çiftten sonra battığınız ilk tekin üzerine çift yapacaksınız. Bu şekilde baz alabilirsiniz. Çifti gördüğünüz hemen tek tek yapın. Yanındaki tekin üzerine çift. Devam edin. Bakın başta burada çift yapmışız. Yanında tek yapmışız. Bunun üzerine çift batacaksınız. Evet, arttırmamız bitti. Daha fazla arttırma yapmayacağız. Tabanı geniş de yapsanız daha fazla arttırmanıza gerek yok kağıt ipte. Bu bizim için yeterlidir. Ama siz diyorsanız ki benim tabanım daha geniş olsun. 3 tek bir çift
yapıp ondan sonra bu arttırmayı yapabilirsiniz. Bu arttırmayı yapma sebebi bir tık daha çantanın öne doğru şöyle yumurta gibi gözükmesidir. Şimdi artık bütün sık iğnelerin üzerine tek batarak devam edeceğiz. Artık arttırma yapmıyoruz. Tüm sık iğnelerin üzerine çıkmasını istediğiniz yere kadar, çantanın yüksekliğinin gelmesini istediğiniz yere kadar birer tane sık iğne yapıyoruz. Bitti artık arttırmamız. Tamamıyla sık iğne bir çantaya döndü. Elinizi oldukça gevşek yapın. Sıkmayın. Rahat bırakın. Birkaç sıra öreyim. Geleyim. Ondan sonra hani dalgalanmalar, yuvarlağı sizin gibi olmadı, formu sizin gibi durmadı denen kısmı anlatayım. Şimdi gelmesini istediğiniz yere kadar tamamıyla sık iğne şeklinde örün. Ben bir hemen böyle kıvrılıp dönüp şu şekilde birkaç sıra çıkayım. Orada size bakın el ütüsü dediğimiz olay şudur. Bunu göstereyim. Bakın 2 sıra ördüm arttırmadan sonra çantamız içeri doğru, yukarı doğru çıkmaya başladı. Benden size tavsiye, hani dalgalı oluyor, sizin yapmış o mini bekler için de bunlar, mikro bekler için bunlar geçerli, bunun için de geçerli. Elinizle yukarı doğru çıktığında, katip çünkü dalgalanabilen bir modeldir. El ütüsü yaparak düzelterek çıkalım. Yani her sırada olmasa da 2 sırada bir, 3 sırada bir. Bakın ne kadar muntazam gözüküyor. El ütüsü bu yüzden önemli. Muhakkak bakın çok germeden çantamızı kesinlikle açmıyoruz. Katip biliyorsunuz açtıkça yayılabilir, incelir. Çantamızı açmıyoruz. Açmadan sadece şu şekilde hafif sıvazlıyoruz açmadan. Yani böyle yırtmadan, açmadan. Bakın, dokunuyorum sadece. Çantayı seviyorum. Bu şekilde ütü vurmayacağız kesinlikle bu çantamızda. Bu şekilde 10 sıra yapalım. 10 sıra yukarıya çıkalım. Bakalım yeterli mi? Yeterli değilse birkaç sıra daha yukarı çıkarız. Şimdi ben 2 sıra yaptım. 8 sıra daha, yani toplamda artırmadan sonra, son artırmamızdan sonra 10 sıra yukarı çıkıp videonun devamında buluşalım. Unutmayalım, her sırada ya da ikinci ve 3 sırada bir elimizle çantamıza form verelim. Evet arkadaşlar, 10 sıra ördüm ve geldim. Bakın 10 sıra totalinde, birazdan ölçü de vereceğim sizlere. Hemen çantamız, biraz kameramı yükseltmek istiyorum. Bakın elimizle şu şekilde bir el ütüsü yapalım. Düzenleyelim. Dalga dalga durmasın. Bakın bence oldukça muntazam oldu. Sizinki de eğer böyle olmadıysa kesinlikle el ütüsü yapmamışsınızdır. El ütüsünü muhakkak yapın. Oldukça muntazam. Şimdi ipimizi bu noktada kesmeden hemen ölçü de vereyim. Çünkü bana en çok sorduğunuz sorulardan biri. Öncelikle taban ölçüsü vermek istiyorum. Arttırma noktasına geleyim. Son arttırmam buradaymış. Arttırmalardan tabanınız toplamda 25-25,5 santim olacak. 25,5 santim. Neden kaydırdınız diye soracak olursanız, arttırmayı bitirdiğim son nokta şurası benim. Arttırma yaptığım sıra. Toplamda 25,5 santim taban genişliğimiz var. Yüksekliği de şu şekilde ölçüyorum ben. Üstten ilk sıraya kadar. Bakın ilk yapmış olduğum sıram.
İlk sıraya kadar toplamda 17,5 santim. Bu şekilde ölçerseniz, çünkü ağırlık baz alınacak, 17,5 santim yükseklik. Ağırlığı baz alınca şöyle düşünün, bu çantayı şuralara sap yapacağız. Buradan çantamıza telefon, cüzdan vesaire koyduk. Ağırlık baz alınınca bu çanta böyle duracak arkadaşlar. Bakın. Çünkü ağırlık geldi ve çanta böyle durdu. Buna göre hesaplamaları yapabilirsiniz. Şimdi bu noktada ipimi keseceğim. Bakın. Direkt böyle yaptım. Bir zincir çektim. Dilerseniz ipi komple kesip burayı düzleyebilirsiniz. Hiç gerek yok ama. İpinizi direkt bu şekilde kesin. Sıkılayalım güzelce. Evet, bu ipi arada gizleyeceğiz çünkü zaten sapları yaparken gözükmeyecek. Şimdi sapları nasıl yapalım? Hemen o kısma gelelim. Çantanızı bu şekilde düz bir zemine koyalım. Bakın tam orta kısmına. Görüyorsunuz değil mi? Şurada bakın hafif dalgalanma olmuş benim, görüyor musunuz? Hemen elimle düzeltiyorum. Çantamızı bu şekilde yerleştirelim. Dümdüz olacak şekilde. İki ucunu birleştirelim. Bakın. Muntazam olacak şekilde iki ucu karşılıklı birleştiriyoruz. Bir de bu taraftan bakmak istiyorum. Gayet muntazam ve düzgün. Şimdi sayıyorum. Bunu bakın. Bu, onu da göstereceğim şimdi. Sizi şaşırtmasın. Önce sayıyı buradan vereyim. Ben buraya bir ilmek ayrıcı taktım. Benim bu ölçüme göre bu şekilde yaptığınızda, yani böyle düzgün bir şekilde ayarlayıp kapattığınızda, bakın karşılıklı gelenleri sayıyoruz. Karşılıklı gelen sık iğnelerin tepe noktalarını sayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 tane sık iğne yapıp sap kısmımızı oluşturacağız. 15. Aynı şekilde döndürüyorum. Burayı da sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bakın. Birleştirme noktamız 7. Bunu komple alıyoruz. 8, yani çünkü buraya batacağız. Bakın buraya batacağız. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 de ben buradan aldım. Ortayı sayalım. Bakın. Ortayı da karşılıklı hemen sayalım. İğneyi taktığımız nokta. Karşılıklı çift saymayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Doğrudur arkadaşlar. Ortada da 13 sıra kaldı. Sapı daha ince istiyorsanız 12, 13 ama bence gerek yok. Bunu hiç kafanız karışmasın. Bunu bu şekilde yapalım. Ama daha geniş, mesela 16 zincirle başlamadınız, 22 zincirle başladınız diyelim. Bunun mantığı bu. Tamamıyla sap kısmını bu şekilde sayacaksınız. Yine büyük de yapmış olsanız birleştirin. Benim için yeterli dediğiniz ilmek sayısına gelin. Atıyorum 20 dediniz. Karşıya da hemen 20 yapın. Ortadakileri sayın. Karşılıklı gelen, yani tek tek de sayabilirsiniz. Bunlar da aynıysa eşit olması gerekiyor. Karşılıklı sayılar eşitse büyük ölçüde de saplarınızı istediğiniz boyda yapabilirsiniz. Önemli olan sol ve sağ sapın eşit olması ve arada kalan boşluğun eşit olması. Şimdi hemen sapımıza geçelim. Bir zincir çekiyorum ve ipimi sıkılıyorum. Hemen buradan başlayalım. Tığımı geçirdim. Bir sık iğne yaptım. 1, toplamda 15 tane. 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Birleştirme noktamıza geldik. Kaydırma yaptığımız yer, bakın görüyorsunuz, kaydırma yaptık. Buraya batıyoruz arkadaşlar. 12. İpi arkada yürütüyoruz. Bakın. 13. 14. Ve 15. Köşeleri gevşek yapmayın. Sıkı yapın. 15. Hemen çantamı döndürüyorum. İlk yaptığım sık iğnenin tepe noktasından ilmek çıkartıp diğer ilmeğimden geçirip bir kaydırma yapıyorum. Zincir çekiyorum. Kaydırma yaptığım noktaya tekrar batıp 1, 2, 3, 4 devam ediyoruz. Birer tane sık iğne yaparak. Eksiltme yapmayacağız. Dümdüz aynı sayılarla devam edeceğiz. Sap kısmı 1-2 sırada sizi zorlayabilir ama sonra eliniz alışıyor, kolay yürüyor. Devam ediyorum, kesmeyeceğim. 4 sıra öreceğiz burada toplamda. Hemen onu da açıklayayım şimdi sizlere nasıl yapacağımızı. Şu ilk 2 sırayı yaptıktan sonra kolaylayacak. Hemen son sık iğneme battım ve başlangıç noktasıyla birleştirme yapıyorum. Ve bir de şöyle söyleyeyim, kameranın altına denk getirmek için bayağı zorlanıyorum. Yoksa inanın oturarak ördüğünüzde böyle değil, daha kolay gidiyor. Hemen yine kaydırma yaptığım noktaya batalım. 1. Batmadığınız noktalar bazen olabilir. Dikkat edin. Özellikle başlangıç ve sonda batmayı sakın unutmayın. İnceldiğini düşünüyorsanız sayarak devam edin. 3. Ben yani 3. sıradayım. 4. sırada hemen size nasıl yapacağınızı anlatacağım. Devam ediyoruz. Hepsine tek batıyoruz. Sonuncuya da batıyorum. Ve birleştirme yapıyorum. Evet. 3 sıra ördüm. Şimdi 3 sırada ben şu şekilde hemen anlatayım sizlere. Bakın. Çantamızın saplarını döne döne yukarıya çıkacağız. Normalde biraz uzaklaştırayım kameramı. Normalde eğer biz şimdi bunu düğüm model çalışacağız. Düğüm model çalışıyorsanız siz de yani birebir aynı yapacaksanız benimle 1, 2, 3 bir sıra daha öreceğim. Bu şekilde olacak bakın. Hani sapımız oval bir şekilde, yuvarlak bir şekilde dönecek. Düğümü tam buraya takacağım için şu elimle göstereyim. Tam buraya bağlayacağımız için birleştirme noktasını ben buraya yapacağım. Düğüm
birleştirme noktasını kapatacak. Çok pardon. Birleştirme noktasını kapatacak. Hiçbir şekilde birleştirme noktası gözükmeyecek. Düğümü tak buraya bağlayacağız. Ama eğer düğümsüz çalışacaksanız bunu dümdüz istediğiniz yere gelene kadar örüyorsunuz döne döne ve bu noktada uçlardan birleştirme yapıyorsunuz. Ya da diğer mikrobekte yaptığım gibi yarısını bu kısma, yarısını bu kısma yaparsınız. Tam tepe noktasında düzgün bir sıkı olmayan bir birleştirme yaparsınız. Ama ben düğümlü çalışacağım için ve düğümün tam buraya bağlayacağım için hiçbir şekilde birleştirme noktası gözükmeyecek. Bir sıra daha örelim. 4 sıra yapacağım. Siz de bir köşeye 4 sıra yapabilirsiniz. Karşı noktaya tam emin değilim şu an kaç sıra yapacağımızı. Onun sayısını vermeyeceğim. Onu da beraber yapacağız. 4. sıramı yapacağım ve ipimi bu noktada keseceğim. Bu birleştirme noktası düğüm geleceği için gözükmeyecek. Ama düğümsüz çalışacaksanız sıra sonuna kadar istediğiniz boya gelene kadar sap uzatın. Burada birleştirme yapın. Ya da ikisini eşit yapıp orta tepe noktasında birleştirme yapın. Evet, son sıramı yaptım. Kaydırmamı yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Ve bu noktada ipimi keseceğim. İpimizi iğne yardımıyla aralarda gizleyeceğimiz için biraz uzun keselim. Hemen ilmeğimizi sıkılayalım ve karşı noktaya gelelim. Bakın burada arada gizlediğimiz ipi de buradan kesebiliriz. İğnemizi çıkartalım. Ortada toplamda 13 sıra bırakmıştık. 14. sık iğneden başlayacağız. Aynı karşıdakiyle aynı ilmek sayısı 15 tane sık iğne yapacağız. Çıkartıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14.'ye batıyorum arkadaşlar. Sık iğnemi yapıyorum. İpimi arkada gizliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Birleştirmemizi yapıyoruz. Çantamızı döndürelim. Karşılıklı battım, kaydırdım, bir zincir çektim. Şimdi hemen yanlış olmaması için burayı da sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Evet, muntazam karşılıklı sayılar aynı. Sap sayılarının ilmekleri muhakkak aynı olmalı. Yoksa birleştirmede büyük sıkıntı yaşarsınız. Şimdi döne döne sapımızı uzatıp gelelim. Evet, benim için yeterli ölçüye geldim. Hemen size ilmek sayılarını söylüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 sıra bu bölüme yaptık. 4 sırada buraya yapmıştık. Bu benim için yeterli. Daha uzun olmasını istiyorsanız daha uzun yapabilirsiniz. Ama çok uzun yapınca da size nasıl duracağını göstereceğim. Normalde ben bazen hatta bazı modellerde, düğümsüz modellerde daha kısa bile yapıyorum. İpimi aralardan geçireceğim. Uzunca keselim. Şöyle bir 30-35 santim kadar uzun keselim.
Şimdi birleştirme yapacağız. Hemen iğneme ipimi geçiriyorum. Bakın. Kameramı biraz yükseltmek istiyorum. Evet. Şimdi iki noktayı tam orta kısma gelecek şekilde, ortalar karşılıklı gelecek şekilde düzlüyorum. İğnemi elime alıyorum. Ben biraz fazla uzun yapmışım. Biraz kısaltayım. Evet. Bakın. Burada hemen arka noktadan şu kaydırma yapmış olduğumuz burada ya. Kaydırma yapmış olduğumuz ilmeğin arkasından geçirelim. İpi öne alalım. Bakın. Hemen bu sırada. Bu tarafa dönelim. Nerede? Nereye dikiyorum? İlk sık iğnemizi. Burada da ilk sık iğnemizin, bakın ilk sık iğnemiz burada. İlk sık iğnemizin tepe noktasından iğnemizi geçirelim. Karşılıklı iki ucu birleştiriyoruz. Şimdi hemen ikinci sık iğnemizin tepesinden geçiriyorum. Karşı noktada da ikinci sık iğnemizin tepesinden geçiriyorum. Ama bakın alttan geçiyoruz. Dikiş diker gibi. Bakın. Üçüncü. Şunu diğer ip karışıyor. Keşeye alalım. Buradan da üçüncü. Karşılıklı gelen sık iğnelerin tepe noktalarından geçirerek fazla sıkmadan birleştirme yapıyoruz. Düzeltiyorum. Bakın böyle geçirdik. Fazla sıkmadan karşılıklı gelen sık iğnelere dikiş dikermiş gibi batıp birleştiriyoruz. Çok az kaldı. Bunu buradan geçirdim. Dönüyorum. Bir tane de orta kısımda açıklık kalmasın diye şöyle kaydırma yaptığımız noktaya battım. Evet. Şimdi bu ipi şuraya bir düğüm atıp sabitlemek istiyorum. Çektim. İkisinin arasından geçireceğim. Bir düğüm attım ve şimdi ipimi aralardan gizleyeceğim. Gözünüzü yormayacak herhangi bir yerden ipinizi gizleyebilirsiniz. Bu bakın birleştirme noktasına düğüm gelecek, kurdele yani.
düğüm model bir çanta yapıyorum şu anda. Düğümsüz de yapabilirsiniz. Düğümsüz yapacaksanız birleştirmeyi ya tam ortadan ya da buradan yapın lütfen. Ortadan yaparsanız daha güzel durur. Aynı mikro beklerde olduğu gibi. Daha muntazam yapmanız gerekiyor. Düğüm yaptığınız bölüm gözükmesin diye. İpimi aralardan gizliyorum. Evet, iplerimi gizledim. Çantam bitti. Olmasını istediğim boyutta. Sapının daha uzun olmasını istiyorsanız daha uzun yapabilirsiniz. Ama şöyle bir şey var. Bunu göz önünde bulundurun. Yine dediğim gibi şu an içine koyamıyorum bir şey. Hani ağırlık merkezi burada olduğu için çok ağırlık yaparsa çanta, bakın sap çok uzuyor. Daha da böyle uzun bir görüntü oluyor. Ama dediğim gibi o da kötü durmuyor. Öyle de yapabilirsiniz. Çantanız bittikten sonra ben biraz düzenledim. Şu şekilde elinizle sap kısmını da hafif açın lütfen. Çok sıkmadan. Ovalleştirin. Muntazam durması için. Bakın tam buraya kurdele yapacağız. Burası bizim dikiş noktamız. Buraya kurdele yapacağız. Dediğim gibi eğer kurdelesiz bir model yapacaksanız burada dikiş yapmanızı çok önermiyorum. Direkt buraya bağlayabilirsiniz. Veya direkt birleştirme noktasını kolunuzun, elinizin olacağı bu kısma koyabilirsiniz. Hiç fark etmiyor. Yani ben buraya diktim, benim buraya diktiğim de oldu. Buradan birleştirdiğim de oldu. Hatta buradan birleştirdiğim de oldu. Hepsi güzel duruyor. Göze batmıyor. Çantamızın bu kısmı bu şekilde. Hemen çantanızı kenara alalım ve düğüme başlayalım. 3,5 numara tığ aldım elime. Bir zincir çekip ipimi sıkılıyorum. 2 zincir çekiyorum. Hemen ilkine batıp bir sık iğne yapıyorum. 1 zincir çekiyorum. İpimi döndürüyorum. Sık iğnenin içerisine aynı noktaya 2 tane sık iğne yapıyorum. 1 zincir çekiyorum, döndürüyorum. Bir, iki, çift batmıyorum. 1 zincir çekiyorum, döndürüyorum. Çift batıyoruz. 1, 2, diğer sık iğnemize batıyoruz. 1, 2. Bakın. 1 zincir çekip döndürüyorum. Bu sırada hepsine tek batıyoruz. Yani bir sırada düz örüyoruz, bir sırada arttırma yapıyoruz. Bir sırada düz örüyoruz, bir sırada arttırma yapıyoruz. Bu sırada hepsine tek battım. 1 zincir çektim, döndürdüm, arttırma yapıyorum. İlk sık iğneye 2 tane batıyorum. 1, tek batıyorum. 2 ve son sık iğneye çift batıyorum. Yani sadece ilk ve son sık iğnelere çift batıyoruz. Bir sıra çift batıyoruz, bir sıra çift batıyoruz ilk ve sona, diğer sırada tek batıyoruz. Çift battım, döndürüyorum. Şimdi hepsine tek batıyorum. Döndürüyorum, bir zincir çekip ilkine çift batıyorum. Yani çift sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna kadar tek batıyorum ve sıra sonundaki son sık iğnenin tepesine çift batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bu sırada da hepsine tek batıyorum. Hepsine tek batıyorum.
Şimdi bir zincir çekip dönüyorum. Bir baştakine, bir sondakine çift batıyorum. Tek batıyorum sıra sonuna kadar. Sondakine çift batıyorum. Şimdi sayalım. Kaç yapmışız? Kaç ilmeğimiz var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Benim için bu kadar yeterlidir. Yani 10 tane 8 de yapabilirsiniz. İnceliği ve kalınlığı tamamıyla size kalmış. Benim için 10 tane yeterli oldu. Şimdi artık arttırma yapmıyorum. Belli bir uzunluğa gelene kadar tek batarak devam ediyoruz. 8 sık iğne, pardon 10 sık iğne, minimum 8, özür dilerim. Minimum 8, maksimum 10 sık iğne olana kadar arttırma yapıyoruz. Ondan sonra arttırmayı bitirip artık arttırma yapmıyoruz. Belli bir ölçüye gelene kadar döndüre döndüre sık iğne yapıyoruz. Evet, bakın bu şekilde bir üçgen oldu. Bu kısım bizim için yeterli. Şimdi istediğimiz uzunluğa gelene kadar dümdüz sık iğne şeklinde döne döne örelim. Evet, arttırmadan sonra toplamda 46 sıra düz sık iğne örüyoruz. Şimdi eksiltmeye geçeceğiz. Toplamda 46 sıra ördük. Şimdi bir zincir çekip döndürüyoruz ve eksiltme yapıyoruz. İlkine battım, ilmek çıkardım. İkincisine battım. 2 ilmek oldu. Bir de baştaki zincirimiz 1, 2, 3. Üçüne birden geçirdim. Yanındakine tek batıyorum. Bir başta bir sonda eksiltme yapacağız. Devam ediyoruz. Son 2 tane kaldı. Battım, ilmek çıkardım. Sonuncusuna battım, ilmek çıkardım. Üçünü birden çektim. Döndürüyorum. Ne yapıyorduk? Bir sırada hepsine tek batıyorduk. Diğer sırada arttırma yapıyorduk. Burada da tam tersini yapacağız. Bir sırada hepsine tek batıyoruz. Diğer sırada eksiltme yapıyoruz. Tüm sıralarda eksiltme yapmıyoruz. Hepsine tek battık. Zincir çektim. Döndürdüm. Hemen zincirin dibindekine battım. İlmek çıkarttım. Yanındakine battım. İlmek çıkarttım. İkisini aynı anda çektim. Sıra sonunda son 2 tane kalana kadar tek batıyorum. Sıra sonunda son 2 kaldı. Battım, ilmek çıkardım. Battım, ilmek çıkardım. Tığımın üzerinde 3 tane ilmek var. Üçünden birden çektim. Zincir çektim, dönüyorum. Hepsine tek batıyorum. Zincir çekiyorum, dönüyorum, eksiltme yapıyoruz. Battım, çıkardım. Yanındakine battım, çıkardım. 2 ilmeği beraber çektim. 2 2 ilmek kaldı. Battım, çıkardım, battım, çıkardım. İkisini birlikte çekiyorum. Zincir çek. Hepsine tek batıyorum. Sıra sonunda bir tane kalana kadar bu işlemi bu şekilde gerçekleştiriyoruz. Bir sıraya tek batıyoruz. Bir sırada başta ve sonda eksiltme yapıyoruz. Zincir çekiyorum.
İlkine battım, çıkardım. Battım, çıkardım. İkisini birlikte çektim. Bakın 4 ilmek vardı zaten. Yine aynı şekilde bunların da ikisini birlikte örüyorum. Zincir çektim. Tek batıyorum 2 ilmeğe. Zincir çekiyorum. 2 ilmeği de aynı anda batıp eksiltmemi yapıyorum. Zincir çekiyorum. Tek batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Ve bitti. Elimizle üçgenimizi düzeltelim. Yamuk olabilir. Şimdi kenarlardan bir tur sık iğne geçeceğiz. Şimdi hemen toplam boyunu ölçüyorum. Ben bunu biraz kalın yaptım. 8 sıra yapabilirsiniz. 52 santim. 8 sıra yapabilirsiniz bunları. Maksimum 10 yapın. 10'un üzeri çok kalın olur. Hemen bakın hiç döndürmeden direkt bu sıra üzerinden aynı noktaya sık iğne yapıyorum. Kenarları geçeceğiz. Hemen yanındaki boşluğa sık iğne yapıyorum. Devam ediyorum. Yanındaki boşluğa sık iğne, yanındaki boşluğa. Yani her ilmeğin yanına sık iğne yaparak biraz sıkı yapalım. Çok geniş olmasın. Burada elimizi sıkı tutalım. Her boşluğa, her sık iğnenin başlangıç köşesine bir sık iğne yapıyoruz. Sıra sonuna kadar tüm kenar boşluklarına birer sık iğne yapalım. Köşeleri nasıl yapacağımızı göstereceğim. Diğer köşeye kadar, yani buraya kadar sık iğne yapıp gelelim. Sıra sonuna geldim. Hemen bakın görüyorsun. Üçgenin olduğu bu noktaya sık iğne yapıyorum. Aynı noktaya bir sık iğne daha yapıyorum. Dönüyoruz. Bunu arkada gizleyeceğim. Aynı noktaya bir sık iğne daha. Yani toplamda köşe uç noktaya 3 tane sık iğne yaptım. Hemen geliyorum bakın tam bunun karşısındaki yere. Yine bütün boşluklara birer tane sık iğne yapıyoruz. İpi arkada gizliyorum. Tüm boşluklara sıkı yapalım. Geniş durmasın. Burada sıkı yapabiliriz. Elimizle düzleyeceğiz sonra. Bütün boşluklara karşılıklı gelen, bakın görüyorsunuz zaten nereye batacağınızı hemen anlayabiliyorsunuz. Sık iğne yapıp sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonunda da bağlama işlemini yapacağız. Sıra sonunda buluşalım arkadaşlar. Sıra sonuna da geldik. Buradan başlamıştık. En uca da bir sık iğne yapıp ipimizi kesiyoruz. Şimdi birleştirme yapacağız. Evet arkadaşlar, çantam bitti. Hemen düğümü de bitirdim, göstereyim. İnce uzun bir düğüm oldu. Bu düğümü sıkılayabildiğimiz kadar çekelim, sıvazlayalım, düzleştirelim. Bunu istediğimiz kadar çekebiliriz. İncelmesinden korkmayın, incelsin. Evet. Şimdi çantamızı alıyorum hemen elime. Birleştirme yaptığımız nokta burasıydı. Şöyle düğümümü aradan geçirdim.
düğüm attım. Baştan göstereyim. Düğümü biraz aşağı indireyim kameramı. Düğümümü çantanın kul kısmından geçiriyorum. Geçirdikten sonra bunu öne alıyorum. Bunu arkaya alıyorum. Arkadan ucu geçirip normal düğüm atıyoruz arkadaşlar. Biraz düzgün yapalım. Çünkü bazen ben de yapamıyorum. Bombeli veya altta durmasın. Şu şekilde düzenli bir şekilde çekelim. Bozulmasından korkmayın. Kurdele incelebilir. İncelsin. Önemli değil. Çekebildiğimiz kadar kurdelamızı çekelim. Şuradan özellikle şu kısmı çekmek istiyorum. Ben kalın bir düğüm yaptım. Toplamda 10 sıra. Dediğim gibi ince yapabilirsiniz. Ama minimum 8 sıra yapın sık iğnelerinizi. Öteki türlü diğeri de fazla ince kalıyor. Bakın. Şu kısım böyle durmasın diye uğraşıyorum. Muhakkak bunu siz de yapın. Aradan evet şu an oldu bakın. Çıkartabildim. Aradan bunu çıkartın. Yine sıkabildiğim kadar sıkıyorum. Bu aşama biraz zorlayabilir sizi. Ama hiç önemli değil. Önemli olan sonuç arkadaşlar. Evet, fazla da zorlamanın anlamı yok. Şu anda yeteri kadar çıkartmış oldum düğümü. Evet. Çantamın son hali. Önden görüntümüz, yandan görüntümüz ve arkadan görüntümüz. Arkadaşlar bu çantayı birine hediye edeceğim. Şu şekilde olacak şartlar. Instagram hesabımı takip eden bir Reels video paylaşacağım Instagram'ımda. Bu Reels videoya en güzel yorumu yapan ve benim takipçim olan, kanalımı takip eden bir kişiye bu çantayı hediye edeceğim. Çekiliş yöntemiyle yapmayacağım. Yorumlarda en beğendiğim yorumu ben seçmeyeceğim haksızlık olmasın diye. Yakınımda mesela en yakınımda şu an atıyorum bir hafta olacak süremiz. Bir hafta sonra eşime yapmış olduğunuz tüm yorumları göstereceğim. Ben bakmayacağım, ben seçmeyeceğim. Hatta o anın videosunu da belki paylaşabilirim. Eşimin seçtiği en güzel yorum yapan birine sadece şart birilerini etiketlemek değil, Instagram'ımı takip etsin, videomu beğensin ve en güzel yorumu yapan bir kişiye bu çantamı hediye edeceğim. Bu tarz videoların devamının gelmesi için benim için çok önemli. Kanalıma abone olup videomu beğenip ve yorumlarda buluşursak beni çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.